Selamlar arkadaşlar. Merhaba. Ben de artık YouTube'dayım. Zaten daha önce de YouTube'daydım da. Hani biliyorsunuz bir Oğuzhan abiyle bir geçmişim var. Yani seviyorum kendisini. Orada videom yayınlandı. Ondan sonra da ben 6 ay, 5 ay falan gezdikten sonra dedim ki neden kendi kanalım yok? Şimdi 3 yıllık yola çıkacağım. Ve biliyorsunuz ki YouTube'dan bir maddi gelir elde ediliyor. Çünkü insanlardan para istemiyorum vesaire. Sadece kendi paramla gezdiğim için de dedim ki bir kanal açayım. Kendi gezdiğim, yaşadığım şeyleri videoya çekeyim, size göstereyim. Ama öyle şey kafam yok. Hani ben gezginim, işte size tarih vereceğim, kültür vereceğim diye bir şey yok. Ben sadece kendim ne yaşıyorsam, mutluluğumu da, mutsuzluğumu da hepsini size göstereceğim. Bir de bende yalan bana olmayacak. Şimdiden söyleyeyim. Öyle burada soyuldum, öyle oldu. Onlar bende yok. Söyleyeyim şimdiden. Yani soyulursam da atarım tabii. Orası ayrı. Ama zannetmiyorum soyulacağım çünkü mantıklı bir insanım ben. Şu anda da İstanbul'dayım. 2 gün sonra da Bulgaristan'a doğru yola çıkacağım. Trenle gideceğim buradan Bulgaristan'a. Ve yapabilirsem eğer, yani her ülkede çünkü tren olmayabiliyor. Çoğunlukla trenle gezmeye çalışacağım. Çünkü etrafı görmek istiyorum. Yani bir şehre uçakla geçip aradaki yerleri kaybetmek istemiyorum. Veya otobüsle gezmeye çalışacağım Avrupa'dayken. Avrupa'yı bitirdikten sonra en son İzlanda'dan Grönland'a gideceğim. Onun da uçak biletleri ortalama baktığımda 3500-4000 lira falandı. Ve Grönland'a gittiğimde de uzun kalmam gerekecek. Çünkü onu ve harcadıktan sonra ve Grönland hani zaten kaç kişi Grönland'a gitmiştir ki diye düşünerek. Orada hani normalde 10 gün kalıyorsan mesela bir ülkede orada bir ay falan kalacağım. Ve Grönland'ın her şeyini yapacağım yani. Oradaki artık ne yapıyorlarsa yani o çünkü çok değişik bir yer. Oraya baya baya gezeceğim yani. Grönland'dan sonra da tekrar geri döneceğim Moğolistan'a. Yok, aynen Moğolistan. Sonra da Moğolistan'dan aşağı doğru inip Orta Asya'yı gezeceğim. Orta Asya'yı bitirdikten sonra işte Suriye, Irak, İran, Afganistan o bölgeyi bitireceğim. Oradan Afrika'ya geçeceğim. Afrika'da gideceğim 14 tane ülke var. Çünkü yeşil pasaportluyum ben. Diğerleri vize istiyor. Alabilirsem oradayken vizeleri tabii ki hepsini bitirmeye çalışırım. Ama alamazsam sadece yeşil pasaportlu olduğum ülkelere gideceğim. Afrika'dan sonra da Güney Amerika'ya gideceğim. Amerika'ya gidemiyorum bu arada. Yani ülke olan Amerika'ya gidemiyorum çünkü bana vize vermediler. 3 ay sonra alabilirsin falan muhabbetleri oldu. Amerika'daki yani Güney Amerika'daki ve Orta Amerika'daki 40 ülkeye falan gideceğim. 32-40 ülke civarı var. Oraya gideceğim. Ve ondan sonra da benim 1111 günlük yolculuğum bitmiş olacak. Böyle anlatı çok kolay oluyor değil mi? Anlattım ama çok kolay değil mi? 3 sene. Ha ne kadar kolay. Çünkü gideceğim 150 ülke falan var. Bana şu an çok zor geliyor mesela. Ama dışarıdan izleyen bir insan ne kadar güzel geziyor falan gibi düşünüyor olabilir. Hatta düşünüyor olabilirsiniz. 3 sene boyunca uzak kalacağım için bayağı bir zorlanacağımı düşünüyorum. En azından aile tarafında. Yoksa hani ülkeyi tabii ki özlersin ama en çok etkileneceğim şey tabii ki aile. Şimdi bir de siz sürekli bana hani mesaj atıyorsunuz ya abi şunu nasıl yapıyorsun, bunu nasıl yapıyorsun falan filan diye. Bunları size dedim ki hani Instagram'da story atıp hani bir gün sonra kaybolmasını istemedim. Tek sefer size bunları vereyim. Merak ettiğiniz şey olduğunda YouTube'a girip bak burada bunu demişti falan filan bakarsınız. Şimdi soru cevabı geçelim. İlk sorudan başlayayım. Babadan neden ayrıldın? Bunu zaten az önce söylemiştim ama tekrar açıklayayım arkadaşlar sizinki. Oğuzhan abiyle aramda herhangi bir sorun vesaire bir şey yok. Sadece daha önce de söylediğim gibi yoldayken bana bir gelir kaynağı olması açısından ben YouTube'a girdim. Köpek geziyor şu an. Böyle herhangi bir sorundan veya dertten yok bana para vermedi falan muhabbet değil. Sadece ben böyle bir karar aldım. Oğuzhan abi de sonuna kadar destekledi beni. İkinci soruya geçelim. Gittiğin yerlerden magnet alıyor musun? Arkadaşlar magnet almaya kalksam tüm çantam magnet olur. O yüzden öyle bir şey yok yani. Bir tek anneme gelirken bir tane eşarp almıştım. Onu verdim yani. En çok sorduğunuz soruda gezmek için bu kadar parayı nereden buluyorsun abi? Benim tarzda diyeyim. Gezmek çok pahalı bir şey değil. Yani düşündüğünüz kadar en azından pahalı bir şey değil. Çoğunuzun arabası var mesela. Bir araba şu an ne kadar Türkiye'de? 100 bin lira. 100 bin liraya sallıyorum şu an X bir ülke. 50-60 tane ülke gezebilirsiniz. Ama tabii ki nasıl gezeceğiniz önemli. Ben mesela Endonezya'da Bali'de 15 milyar otel vardı. Ben gittim 1 dolara kaldım. Benim otelim mükemmeldi. Havuzuydu ama öyle otellerde kalıyoruz. Yemek yeneceği zaman 100 liraya değil de 20 liraya yiyoruz. O yüzden daha az para harcıyoruz diğer turistlere göre. Çünkü biz turist değiliz. Ben turist değilim yani. Paranın nereden geldiğine bakarsak da arada bilenleriniz vardır aranızda. Ben Nietzsche olarak sosyal medyada tanınıyorum. Ve benim sosyal medya hesaplarımdan gelen gelirle ben geziyorum. Yani şöyle söyleyeyim 3 ay bana para gelmese aç kaldım. Bitti yani. Veya hesabıma bir şey olsa aç kalırım. Herhalde bir ülkede dilencilik falan yaparım yani. Param oradan geliyor. Öyle bir aileden veya sponsordan vesaire şu an yok. Keşke sponsorum olsa. Yalnız hissettin mi? Şimdi bu yalnızlık olayı hani şey klişesi var ya sadece gece işte kafamı yastığa koyduğumda ama harbiden öyle yani çünkü da normal zamanda yani gün içinde zaten hostelde kaldığım için %90 olarak İngilizler, İtalyanlar, X bir ülkeden herhangi bir insan tanışıyorsun, takılıyorsun, oraya buraya gidiyorsun, ne bileyim içiyorsun, ediyorsun, her şeyi yaşıyorsun yani o yüzden pek de bir yalnız kalmıyorsun. Ama işte o gece olduğunda yalnızsan eğer sıkıntı oluyor yani. Çünkü annen arıyor mesela. Aslında orada öğlen ama sen uyuyorsun gece. İşte konuşuyorsun.
oğlum dön artık diyor. Dönemem diyorsun. Başarmam lazım diyorsun falan. Bu zamanlarda bir tek hani o yalnızlığı hissediyorsun. Ama diğer türlü pek de bir ben hissetmedim en azından şu son 5 ayda. Bu maceraya nasıl başladın? Şimdi arkadaşlar ben 6 yıldır falan üniversite okuyorum. Ama hala 2. sınıf. Çünkü daha önce Kayseri'de 2 sene okudum. Bıraktım. İstanbul'da 2 seneler okuyorum. Bıraktım. Hatta mezuna kalmıştım falan filan. Bu yüzden geçen sene Mayıs aylarında falan, Mayıs mıydı? Mayıs civarında dedim ki bir şey yapmam lazım. Çünkü daraldım yani. İstanbul'da böyle yani çıldırmak üzereydim. Öyle söyleyeyim. Dedim ne yapabilirim? Ki şöyle de param vardı biraz. Dedim hani bu parayı araba almak veya herhangi bir şey almak yerine dedim bunu kendime bir yatırım olarak uygulayayım. Dedim bununla dünyayı gezeyim, gidebildiğim yere kadar. Amacım benim sadece 5 ay gezip ondan sonra gelip okuluma devam etmekti. Sadece bir kafa tatlıydı aslında bana. Ama ondan sonra işte bu gezmenin tadına varınca dedim ki yok abi bu iş böyle olmayacak. Derse geldim çünkü girdim geldiğinde burada. Ders 50 dakika ben 3. dakikada kafayı yedim. Yok dedim gittim okulumu dondurdum. Öyle. Aynı kişi kaç tane soru sormuş ya? 6 tane. Eğitim durumun ne? Lise mezunuyum. Yaşın kaç? 24. Evli misin? Hayır. Kaç yaşında başladın dünyayı gezmeye? Geçen sene 23. Ya, Türkiye'yi gezmedim. Bunu da herkes Türkiye'yi gezmemi istiyor ya. Hani okey ben de istiyorum gezmek ama hani şu an anlamı yok. Çünkü şöyle düşün ben size mesela ne bileyim Çorum'dan video atsam izler misiniz? Çorum'da bugün böyle bir yerdeyiz hani olmaz o yüzden önce dünyayı gezeceğim. En sonunda yani tüm dünyayı bitirdikten sonra Türkiye'deki 81 ilin hepsini gezeceğim. Bir daha gitmek istediğim bir yer var mı? Var. Tanzanya. Eminim hep diyorsunuz ki ne alaka? Çünkü ben de ilk gittiğimde o Zanzibar'a gittikten sonra 3 gün falan sonra dedim ki hani burası nasıl bu kadar boş? Nasıl bu kadar güzel olabilir? Çünkü bayağı hani Türk dünyadaki cennet gibi. Çok farklı bana göre dünyanın en güzel ülkesi. Adası diyeyim. Aynen Zanzibar adası diyeyim. Hiç mi gelecek kaygın yok da 3 sene gidiyorsun? Zaten gelecek kaygım olduğu için 3 sene geziyorum. 3 sene sonra döndüğümde sallıyorum belki de ben zannetmiyorum yapabileceğimi de 3-4 dile döneceğim belki. Ve ne bileyim en kötü dönerim buraya bir tur şirketinde falan çalışırım ya da kendi tur firmamı kurarım falan. Bu burcun ne? İkizler burcuyum. Şimdi herkes abonelik çıkıyor. Hem gezip hem de nasıl kazanıp bu kadar mutlu olabiliyorsun? İşte hem gezip hem para kazandığım için mutlu oluyorum. Ya kendi sorduğu soruya cevap vermiş gibi aslında. Ben de mutluysam değildim bu arada Türkiye'deyken. Ben yolda mutlu oldum. Yolda bana bir dinginlik geldi. Ben Nirvana'ya falan ulaştım yolda. Ondan. Asla gitmek istemeyeceğin ülke. Suudi Arabistan çok öyle gitme yani asla gitmek istemeyeceğin değil de hani çok da öyle şu anda gerek yok yani gitmeme. Suudi Arabistan evet. Şimdiye kadar gezdiğin ülkelerde toplam ne kadar harcadın? Valla bilmiyorum ya yani ama tahmini bir şey söyleyebilirim. 30-35 ülkeyi ve Asya'da çoğunlukla uçak kullanıyorsun. Hatta hep uçak kullanıyorsun neredeyse. Hep ada ülkeler olduğu için. Kaç para harcamışımdır? 35 ile 45 bin arası diyeyim. Yani benim yaptığım bu 30-35 ülkelik falan turun parası o kadar. 35-45 bin Türk lirası. Ama tabi bunların da yarısı uçak bileti. Güney Kore, Japonya, Tayvan falan bunlar hep uçakla gidiyorsun yapacak bir şey yok. Bunların fiyatları 1500 lira falan. Bütün yolculuğum boyunca en lanet ettiğim ve en iyi ki evet gelmişim dediğin yer. Nefret ettiğim Hindistan var. Çünkü ben insana zehirlendim. 10 gün falan yattım. Oradan Nepal'e geçtim. Nepal'de de yattım. Yani o süreç benim için felaket geçti. Çünkü tek başıma olduğum için ve doktora da gidemiyorum. Korkuyorum çünkü hani adam bana bir aşı yapar felç kalırım yani. Çünkü Asya'nın aşıları falan bilmiyorum. Hindistan'dı yani en mutsuz olduğum yer. İyi ki gelmişim dediğim yer. Tanzanya bunu söylemiştim. Yurt dışında en çok aradığın, özlediğin, ihtiyaç duyduğun şey nedir? Ya öyle bir hani en çok aradığın, özlediğin şey ailedir ya. Bu klişe ama aile yani öyle. Hani şey ama ailemi 3 dakika göreyim. Bitti. Sonra gideyim tekrar. Ben ne kadar şerefsiz bir evlatmışım. 3 dakika yeterli diyorum. Ama harbiden öyle yani. 3 dakika görsem yeterli. Boşuna gelmişim dediğin ülke Nepal. Allah'ım bir ülke bu kadar boş olabilir ya. Bak Bayburt'u gez. Vallahi daha güzel. Bir ülkede hiçbir şey mi olmaz ya? Yani Hindistan'dan hiç fark yok. Ve ufacık ya Katmandu, Pokhara falan bizim nasıl diyeyim böyle Beşiktaş'ımsı ufacık tatlış tatlış yerler. Paran varsa mükemmel yerler. Everest'e falan tırmanıyorsun bir şeyler ama paran varsa benim gibiysen boş Nepal. Çok da hani gitmeye gerek yok yani. Seni dışlayan ve ırkçılık yapan bir ülke oldu mu? Ha bak bu da çok merak ediliyor. Çünkü biz şu an Türkiye'ye karşı bir şey var yurt dışında hani böyle bir sevilmiyoruz falan. Ben hiç öyle bir şey yaşamadım. Hatta tam tersi Türkiye'yi bilen ülkelerde çünkü bazı ülkeler bilmiyor. Gayet mutlu oldular. Türkiye sarılıyorlar. Hatta Kore'de bildiğin aşıklar Türkiye'ye. Yani ben çoğu mekana bedava girdim mesela sırf Türk'üm diye. Kore Savaşı'ndan dolayı böyle bir seviyorlar yani. Evlenince de mi balayını gezerek yapacaksın? Evlenirsem eğer bir gün çok mantıklı balayını gezerek yapmak. 6 ülkede balayı falan. Çok mantıklı.
Nietzsche bir de. Nietzsche Twitter'ını sadece ben kullanıyorum ama Instagram tarafından Nietzsche paylaşımlarda benim 2-3 tane böyle çok tatlı sevdiğim kardeşlerim var. Lise, üniversiteye geçtiler gerçi. Üniversitede. Onlar bana yardımcı oluyor. Yani şu an tek başıma yapmıyorum Nietzsche'deki paylaşımları vesaire. Onlar bana yardımcı oluyorlar. Gittiğin en pahalı yer neresiydi? Japonya bana göre. Yani şu son 6 ay içerisindeki en pahalı ülke. Ya bir sandviçe kaç para verdim ya? İşte 100 lira falan. Bir kahve içiyorum kaç dolar? 13 dolar, 10 dolar. İşte metroya biniyorum 15 lira mı neydi galiba metro? Tam hatırlamıyorum. 14-15 lira falandı. Çok pahalıydı. 4 gün kaldım ben Japonya'da. Kaçmak zorunda kaldım. Çünkü 4 günde hiçbir şey yapmadan sadece hostelde kalıp yemek yiyerek herhangi bir şey yani alkol var hiçbir şey kullanmadan yani. Toplam harcadığım para 200-250 dolar civarı. 4 günde. Ve yani hiçbir şey katmadım ki ben Osaka'ya falan gitseymişim demek ki herhalde bir ayda bir 10 bin dolar falan harcarsın yani orada. O kadar pahalı bir ülke. Bir de bu var. Kaç dil biliyorsun? İngilizce ve Rusça ama yani Rusçayı öyle naber nasılsın? Takılalım mı? Ben ileri gidemiyorum yani çünkü hiç okula gittim de hani hep ortama gittim ben. Hani okulda takılalım, çay kahve içelim. Muhabbetlerime gittiğim için çok fazla bir şey bilmiyorum. Ama tabii bir ay falan yoğunlaşsam öğrenirim yani. Kuzey Işıkları çekilişine ne zaman gideceksiniz? Kuzey Işıkları Trakya Üniversitesi'nde okuyan bir arkadaş kazandı. O arkadaşla beraber ben Ocak ayında galiba Kuzey Işıkları'na Norveç'te olacağım. O da yanıma gelecek. Uçak biletini vereceğim. Binecek, gelecek yanıma. Onunla inşallah görebileceğiz. Çünkü hep görülebilen bir şey değil Kuzey Işıkları. Yani şunu da söyleyeyim. Otostopla gezmiyorum arkadaşlar ben. Yaptığım yerler oluyor. Ama sürekli olarak yapmıyorum. Çoğunlukla tren, otobüs, feribot. Orada ne bulabilirsem onunla gidiyorum. En ucuz neyse onunla geçmeye çalışıyorum. Diğer ülkeye veya diğer şehre. Bir de şunu anlatayım. Böyle çok soruluyor. Gezinde seni en çok etkileyen çocuk ve hikayesi. Beni en çok etkileyen yer Kibera'ydı. Kibera mahallesi Kenya'da. Benim şu ana kadar gördüğüm en fakir yerdi. Çünkü çoğunlukla manavlar falan var etrafta böyle ufak ufak manavlar ama manav dediğim de 3 tane domates koymuş, işte 2 tane maydanoz koymuş, bunu satıyor. Ve bundan kazandığı parayla o gün işte ne yiyebilirse onu yiyordu. Ve etrafından bunu videolarda göreceksiniz Kenya videolarında. Hani bir insanın yaşaması için ne kadar kötü olabilirse o kadar kötüydü. Ve hani en çok üzüldüğüm yer orasıydı. Gerçekten nasıl diyeyim. Zaten ben o videonun sonunda videoyu kestim. Yani yarıda bıraktım çünkü daha fazla konuşamıyordum yani. Etraftaki insan o çocukların o hallerini gördükten sonra. Hatta Instagram'da o çocuğun fotoğrafı var. Elinde böyle suluk gibi bir şey tutuyor çocuk. Oradan bakabilirsiniz çocuğun fotoğrafına da. Evet arkadaşlar ben gidiyorum. 3 yıl boyunca Türkiye'de olmayacağım. Lütfen bana Türkiye'den böyle sucuklu yumurta fotoğrafları falan atmayın. Yalvarıyorum. Çünkü atıyordunuz yapmayın. Çünkü çok özlediğim bir şey yani benim yoldayken. İlk videom da Kenya Kibera mahallesinden gelecek. Az önce anlattığım o hani zorlu hayat şartlarında yaşayan arkadaşlarımızın videosunu göreceksiniz. Ben şimdi bu Avrupa'da 24 tane ülkeyi gezerken arkada yani o Afrika ve Asya'da gezdiğim ülkelerden kalan 24 tane videoyu size haftada bir vereceğiz. Diğer tüm videolarımdan haberdar olmak için abone olun. Bir de orada zil var. Böyle o zile basarsanız arkadaşlar size bildirim gelecek her video attığımda. Videolarımı izlemeyi, beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Bana yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Küfretmeden lütfen. Sövmeyin yani. Mantıklı şekilde. Hani burası güzelmiş mesela sallıyorum sonraki gideceğim ülkeyle hakkında bana bilgi verebilirsiniz mesela. Abi şu ülkeye gittiğinde şuraya git tarzı yorumlar çok hoşuma gider. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Bay bay.